Yahudi ve İslam geleneklerinde, ibadetlerinde siz az evvel mesela sünneti söylediniz. Benzerliklerin epey olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta ise pek yok. Bu farkı, bu ayrışmayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Hz. İsa'dan sonraki aşamada onun havari cemaatine baktığımızda yine onlar da Yahudi kültürü ve inanç dünyası içerisinde varlar. Bakın Hristiyanlık diye bir din yok ortada Hz. İsa'dan sonra. Nasraniler diye bahsettikleri bir takım insanlar var. Bunlar Hz. İsa'nın cemaati, havari cemaati. Ve Yahudilik içerisinde bir mezhepsel, bir yapısal oluşum ortaya koymuşlar. Yani bunlar Yahudiler ama Yahudilik içerisinde farklı bir yol tutmuşlar. Ama hala Yahudi. Yasayla bir problemi olan... Teknik farkları var. Teknik farkları var. Tapınakla bir problemleri yok. İsrail'in tanrısıyla bir problemleri yok. Yahudi kültürü ve inanç dünyasıyla doğrudan bir problemleri yok. Evet, yeni bazı yorumları var. Yani farklı bazı yorumları var. Çünkü Hz. İsa'yı takip ediyorlar. Pavlus'tan sonra ve özellikle 2. yüzyılla birlikte antik çağ kilise yazarlarına baktığınızda Ignatius gibi. Özellikle Ignatius Antakyalıdır. Antiyokyalı. Irenaeus gibi. Lyonlu, Lugdunumlu mesela. Justinus gibi. Simirnalı, İzmirli. Polikarpos'un öğrencisidir. İzmirli Polikarpos'un öğrencisi. İşte Markion özellikle. Sinopludur. Bakın bu bahsettiğim isimlerin hepsi erken dönem kilise tarihinin çok önemli yazarlarıdır, teologlarıdır. Aynı zamanda hepsi Anadolu'dandır. Çünkü Hristiyanlığın ilk ortaya çıktığı, neşrünema bulduğu coğrafya Anadolu'dur. 2. yüzyıldan itibaren Yahudiliğe bir başkaldırı söz konusudur. Pavlus'la başlayan bir başkaldırı sürecidir bu. Pavlus çünkü havarilerin otoritesine meydan okur. Ama süreç içerisinde havariler sahneden çekilirlerken Pavlus egemen pozisyona, Pavlus'un düşünceleri, görüşleri egemen pozisyona yükselmiştir. Ve Pavlus'tan sonraki süreçte de özellikle Anadolu coğrafyasında, Filistin dışında, Anadolu gibi, Mısır gibi, Yunanistan gibi, Roma gibi farklı coğrafyalarda İsa'ya inandığını, Hz. İsa'nın cemaati olduğunu düşünen ama son tahlilde bir takım ruhbanlara tabi olduklarını gözlemlediğimiz cemaatlerde Yahudiliğe bir başkaldırı söz konusudur. Kendilerini ısrarla ayrı bir cemaat olarak tanımlama, kendi kimliklerini Yahudiliğin dışında bir yerlere taşıma ve konumlandırma arayışı çok belirgindir. Peki ne oldu? Yahudilerle Romalılar birbirleriyle sürekli düşman olduklarından, kavgalı olduklarından ve Romalılar sürekli ezildiklerinden dolayı Hristiyanlar için, yani İsa cemaatleri için de pratik bir yol oldu. Ya biz Yahudi değiliz. Yani bize de karşı olmanıza, bize de Gerek düşman yok. olmanıza gerek yok demenin farklı bir boyutu kendi Yeni bir kimliklerini bravo ayrı bir yerde konumlandırmaktı. Nitekim biz 1. yüzyıl sonundan ve 2. yüzyıl başından itibaren bu endişeyi kilise yazarlarının eserlerinde görüyoruz. 2. Yahudilikten dışlanmaya başladılar. Neden? Çünkü Yahudilerin sonraki süreçteki Mesih'i isyanlarına destek vermediler. Yahudi dünya kaynıyor. Bir Mesih gelecek ve bizi Romalılardan kurtaracak şeklinde bir bakışa sahipler. Fakat İsa'nın cemaatleri diyorlar ki ya gelmeyecek çünkü Mesih İsa'ydı. Bar Kokhba'yı Mesih olarak gören Yahudi zümrelerle Hz. İsa'yı Mesih olarak gören Yahudi zümreler arasında kavgaya sebep oluyor. Ve ne oluyor? Havralardan kovulmaya başlıyorlar. Eğer Hz. İsa bir Yahudi idiyse, Tevrat'la kavga etmediyse, İsrail'in tanrısına bir itirazı yok idiyse, yasayı onayladıysa, kendisi sünnet olduysa, o zaman kendinizi sizin bunun dışında başka bir yere konumlandırmanızın ne gibi bir dini gerekçesi olabilir? O zaman kurulmakta olan siz bu kiliseleri nasıl izah edeceksiniz? Yani Havranın dışında siz kilise diye bir müessese kuruyorsunuz. Nasıl izah edeceksiniz? Hayır. Bunun yolu Yahudiliğe başkaldırıyı daha da ileriye götürmek. Kurumsallaştırmak. Bravo. Aynen ifadesi kurumsallaştırmak. Ayrı bir kilisenin ortaya çıkışının sebebi budur zaten. Ve ne olmuştur? Yahudiliğe toptan bir düşmanlık. Reddiye. Antisemitizme varan. Bakın antisemitizme varan. Hatta iş artık öyle bir noktaya gelmiştir ki Sinoplu Markion İsrail'in tanrısını dahi reddetti. Mesih'i de o tanrı göndermiş olamaz. Yeni bir tanrı. Dualist bir tanrı anlayışı ortaya çıktı. Eski ahit yani Tevrat'ı komple reddediyorum.
Biz dedi yeni bir dönemin temsilcileriyiz. Bakın başkaldırı nerelere geldi. Evet. Ve böylece ortaya Hristiyanlık diye bir din çıktı. Tarihçi olarak değil, bir inanıyorsanız inanan olarak sorum. Müslümanlık da Yahudilik ve ona reddiye olarak kurumsallaştırılan Hristiyanlığın ardından bir dakika. Ey iman edenler, bir kendinize gelin. Allah tektir ve hepiniz ona iman etmelisiniz. Peygamberler de eşittir demek üzere gönderilmiş bir din olabilir mi sizce? Yani bir format atmak, bir hani restart yapmak deyim yerindeyse. Belki restart diyebiliriz ama daha temelde şöyle bakabiliriz. İslamiyet ya da Kur'an-ı Kerim ya da Hazreti Peygamber 7. yüzyılda hiçbir zaman şu iddiada değil. Ya biz insanlığa şu anda sesleniyoruz ve ilk defa olarak biz sesleniyoruz. Hayır. Kur'an-ı Kerim sizin ifadenizden restartı o açıdan evet diyorum. Neden? Öncesini reddetmiyor. Reddetmiyor. Hazreti Musa, Hazreti İsa, değil mi? Adem, İdris, Nuh, Salih, Tabii. İbrahim. Bakın bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberler. Birçoğu da eski ayette falan da bizim bildiğimiz peygamberler. Evet. Yahudi peygamberler. Ama bilmediklerimiz de var. Kur'an bize isimlerini bilmediğimiz pek çok peygamberin olduğunu da söylüyor. Peki bu bütün peygamberlerin ortak mesajı nedir? Hazreti Peygamber'in getirdiği şeydir. Yani Hazreti Peygamber Allah bir tanedir derken başka bir peygamber ben teslisin bir unsuruyum demedi. Hazreti Peygamber işte efendim bakın oruç sizden öncekilere de farz kılındı. Biraz önce örneğini verdiniz. Bakıyorsunuz evet gerçekten de öyle. Bazı hükümlerde coğrafyaya ve döneme yönelik güncellemeler var. Önceki kavimlere mesela haram kılınan bazı şeylerin sonraki peygamberler tarafından helal kılınması gibi bazı spesifik, özel durumlar var. Ama günün sonunda son tahlilde bütün peygamberlerin getirdikleri mesaj aynı. Ve Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu mesajla aslında Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu, Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu mesajla Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu mesaj aynı. İbrahimi dinler denilen dinleri Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam olarak sıraladığımızda tabii ki Kur'an-ı Kerim son sıraya geliyor. İslam aslında o değil ki. İslam Hazreti Musa'nın da getirdiği din. Hazreti İsa'nın da getirdiği din. Bakın Allah bize Hazreti İsa'nın havarileri ne demişler? Biz Müslüman kimseleriz demişler. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Neden bu şekilde tanımlanıyor? Çünkü işin temelinde tevhid var. Tevhid nedir? Monoteizm. Monoteizmde bir tane Allah olması. Yerde ve gökyüzünde onun egemenliği. Gelelim vaat edilmiş topraklara. Peki. Vaat edilmiş toprak dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Bu vaat edilmiş topraklar üzerinden yüzyıllardır durmayan bir kan var. Devam eden savaşlar var. Neydi gaye, neydi amaç? Vaat edilmiş topraklar şudur. Yahudilerin kendi kutsal yazılarına, kendi kutsal metinlerine dayanarak kıyamete kadar kendilerine mülk olarak bahşedilmiş bir coğrafya. Tevrat'ta Allah'ın önce Hazreti İbrahim'le görüştüğünü görüyoruz. Hazreti İbrahim'le görüşmesinde iki nokta ön plana çıkıyor. Hazreti İbrahim'i seçiyor ve ona vaatte bulunuyor. Allah Hazreti İbrahim'e diyor ki Tevrat'ta, sana diyor iki tane vaadim var. Bir, seni diyor büyük bir ulusun babası yapacağım. İki, işte diyor senin bu ulusuna senden gelecek o nesilleri diyor Kenan ülkesini mülk olarak vereceğim.